Herkese merhabalar. İsviçre saatçiliği denince aklımıza gelen en önemli markalardan biri olan Omega'nın son dönemde saat severlerle buluşturduğu en dikkat çekici modellerden biri olan Speedmaster Silver Snoopy 50. yıl edisyonu birçok kişiden, birçok medyadan önce Orobox TV ekranlarında ve canlı canlı bugün Burak'la bunu inceleme ve tarihi hakkında konuşma şansımız olacak. Burak'cığım hoş geldin tekrar. Hoş bulduk Serdar. Nasıl videolar böyle çok da izleniyor, keyfimiz de Evet, gerçekten öyle. Aynen. Videoların izlenme sayıları güzel, insanların tepkileri, yorumları evet, hepsi çok hoşumuza gidiyor. Bazen olumsuz da yorumlar alıyoruz olsun, ama yani hepsini dikkate alıyoruz. İşin doğasında var ve hepsini tek tek dikkate alıyoruz bu arada. Evet. Saat keyfime başladığım günden beri seninle beraberim neredeyse. Aşağı yukarı. Ve çok da böyle bir Speedmaster, Omega meraklısı olduğunu söyleyemem. Yani Omega'yı marka olarak çok severiz tabii, kesinlikle, takdir ederiz. Kesinlikle. Horobox'ta da yazılarımız mevcut. Fakat bu model açıklandığı gün daha ben yani duymadan senden telefon geldi ve bunu muhakkak alman gerekiyor dedi. Aynen öyle. Omega aynen Türkiye'de öyle. sağ olsun bize çok büyük bir öncelik tanıdı. Hem Horobox olarak hem de Serdar Oğal olarak böyle güzel Kesinlikle. bir saate dediğim gibi birçok kişiden önce ulaşmış olduk ve bugün öncelikle neden bu saati hemen alman gerekiyor, koleksiyonuna katman gerekiyor dedin, onu bir duyalım senden. Şöyle söyleyeyim, öncelikle tebrik ediyorum. Yeni bir saat olmasına rağmen ve limitli bir model olmamasına rağmen bulunamayan, bulunduğu zaman da listesinin üzerinde fiyatlar talep edilen bir saati koleksiyonuna kattın. Evet, Ben de vesile olduğum için Türkiye'ye, oradaki dostlarımıza çok memnun ve teşekkür edelim gerçekten. Saat dünyasında Speedmaster'ın yeri ayrı. Yani Kesinlikle. Saati beğenip beğenmemek bir ayrı yani, bir şey. Bir ikon, kült bir model. Ben bu saati özellikle seçmiştim. Çünkü Snoopy bence çok hoş bir detay. Birazdan bahsedeceğiz zaten. Bunun dışında saati diğer Speedmaster'lardan ayıran belki renk teması ya da malzemeleri olabilir ama burada esas önemli olan interaktif bir arka kapağı var. Bu da çok hoş. Bence İlk model kez herhalde değil mi? Böyle kez. bir şey ben de Aynen. çok uzun zamandır Daha önce hiç yok. saat Hatta dünyasındaysam hiç böyle bir şey hatırlamıyorum. ben saat bırak Omega sadece Moonwatch olarak değil, Speedmaster olarak değil, saat dünyasında ben genelde böyle bir arka kapak kullanıldığını açıkçası çok şahit olmadım yani. Dolayısıyla bu kadar şey bir araya geldiğinde bir de sonuç itibariyle bir anniversary, yıl dönümü de söz konusuydu. Dedim ki bunu eğer bir Speedmaster alınacaksa bence bu olmalı. Gerçi tabii ben de daha önceden aldığım Omega'larda var biliyorsun. Var biliyorum. Yani biliyorum. Sen Omega sever bir insansın. Yani bu, ama tabii bunun o arkadaki detayı enteresan. Kesinlikle. Peki Snoopy'ye geçmeden önce Speedmaster'ın tarihi hakkında ufak böyle kısa bir bilgi de paylaşsan bize. Aslında Speedmaster'ın tarihi 1950 yılların sonlarına kadar ulaşıyor. 1957'de çıkan ilk modelini düşünecek olursak. Fakat biz konuyu biraz Moonwatch özeline daraltalım. 1960'lı yılların sonlarına doğru NASA, o zaman tabii uzay programları arasında müthiş bir savaş var. Müthiş bir gelişme yaşanıyor. Bu programlarda astronotlar tarafından kullanılmak üzere güvenilir, sağlam, her koşulda çalışabilecek bir saat arayışına gidiyor. Ve bununla ilgili olarak da piyasadan o dönem bu iş için uygun olacağı öngörülen bazı saatler toplanıyor. Bunların içinde Rolex var, Breitling var, Longines var, Bulova var. Omega da bunlardan bir tanesi. Uzayda ya da uzay görevinde saatin başına gelmesi muhtemel olan bütün süreçlerin simüle edildiği testlerden alnının akıyla sağlam bir şekilde tek çıkan saat Omega Speedmaster Moonwatch. Evet, Böylece Moonwatch ismini de zaten Moonwatch ismini de böyle alıyor ve efsane başlamış oluyor. Evet. Peki Snoopy ödülüne gelirsek, Silver Snoopy ödülüne gelirsek, evet. Snoopy kadranda Snoopy'ler falan filan da nedir o ya? Şimdi sonuç itibariyle bayağı ilgi çekiyor. Çoğu insan da aslında bu hikayeyi bilmiyor. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani ekip çalışması içerisinde her zaman bir ödüllendirme, işini iyi yapanı onore etme durumu vardır. Amerikalılar da bu işlere çok meraklılar. İşte emeklilere saat verme hikayelerini falan biliyorsun. Aynen öyle. O dönem tabii NASA büyük bir stres altında çalışıyor. Soğuk savaş zamanı. NASA'da çalışanlarına özellikle bu ekip çalışmasıyla ilgili under pressure çalışmalarından dolayı böyle bir motivasyon olsun diye bir hediye vermek istiyor. Bir nişan, bir rozet. O dönem işte insanlı uzay programları, halkla ilişkiler kısmına bakan Al Chap diye bir çalışan var. Diyor ki bence bir yaka rozeti yapalım. Gümüşten bir yaka rozeti olsun. Bunu da bütün yani Amerikan halkının tanıdığı, herkesin sempati duyduğu, gördüğünde gülümsediği, iyi şeyler hissettiği bir karakterle yapalım diyor. Ve Snoopy'yi düşünüyor. Ondan sonra gidiyor ve Snoopy'nin yaratıcısı Charles Schulz'a diyor ki
Böyle bir projemiz var. Adam tabii ki diyor memnuniyetle, zaten hani NASA'yı yakından izleyen ve bu uzay çalışmalarını destekleyen bir insan, bila ücret, herhangi bir copyright ücreti istemeksizin diyor ki Snoopy'yi kullanabilirsiniz. Hatta bu işe o kadar seviniyor ki astronotlara takdim edilen ya da NASA çalışanlara takdim edilen yaka iğnesinin üzerindeki Snoopy illüstrasyonunu da oturuyor kendisi çiziyor. Hikayeden öteye geçiyoruz ve saatten bahsedelim biraz. Bu tabii klasik bir Moonwatch aslında, Speedmaster ama evet. 3. versiyonu benim bildiğim kadarıyla. Snoopy'li 3. versiyonu. Snoopy'de 3. versiyonu. Bunun tanıtıldığı gündeki güncel versiyonla da farkları var. Onları da duyabilirsek. Yani şöyle söyleyeyim. Omega Speedmaster Professional Moonwatch olarak geçiyor. Modelin son hali bu. Speedmaster Moonwatch'un klasik tasarım unsurlarını bir araya topladığı kült bir imajı var. Ve genelde bütün modeller bu imaj üzerinden, bu platform üzerinden geliştiriliyor. Malzeme değişebiliyor veya ne bileyim renk temaları da değişebiliyor burada olduğu gibi. Ama aşağı yukarı bütün fix unsurlar aynı kalıyor. İşte 42 milimetrelik çelik kasa olsun. İlk Moonwatch'u andıran hezalit cama benzeyen bombeli safir kristal cam. Safir kristalin hemen dışına yerleştirilmiş ince takimetrik insertlü bezel. Hafif kasaya gömük yerleştirilmiş kronograf butonları. Kalın asimetrik boynuzlar. Bunlar sürekli olarak kalıyor. Senin saatinde de var zaten. Evet. Bu saatin farklarına gelecek olursak saatin üzerinde ilginç bir kayış var. Yavaş yavaş anlatmak gerekirse kayışın üzerinde Apollo 13 görevinde Mekiğin yapması planlanan görüngenin çizimi var. Evet. Kayışın arkasında gözükmeyen bir yere bile onu koymuşlar. Çok güzel. Saati zaten taktığında görünmeyen tarafı daha ilgi çekici. Aynen. Saatin arkası önünden ilgi çekici. Lacivert tabii konsept bence beyazda çok yakışmış. Çok güzel olmuş. Çok da güzel bir renk aslında. Kesinlikle. Yani fotoğraflarda göründüğünde son derece kontrast, okunabilir. Yani. Önde yine safir kristal bir cam var ama hezalit camları andırıyor. Kenarı bombeli. Bu da güzel bir detay. Tabii ki Snoopy Awards ödülümüzdeki pindeki desen yine Snoopy orada. Şimdi devam etmeden seni keseyim biraz. Şimdi böyle bir... Tabii ben 50 yaşındayım, sen 45 yaşındasın. Böyle bir belli bir nasıl söyleyeyim, belli bir profildeyiz artık. Evet, ve biz bugün kolumuza işte sen ikimiz de Orobox Edition'lar takıyoruz. Biri GMT, biri işte özel sıvı teknolojisi falan filan derken yani sokağa çıktığımızda üzerinde Snoopy işlemesi olan bir saatle gezmek yani ne düşünüyorsun yani? Ben de bilmiyorum yani taktığımda nasıl bir tepki alacağım. Şu an bence Omega'nın dedim ya son dönemde en dikkat çekici yayınlarından, release'lerinden biri. Ya ama yine de hani üzerinde Snoopy işlemesi olan bir saatle ortalıkta dolanmak bizim profilimizdeki insanlar için nasıl bir şey olacak yani sence? Tabii biraz ilginç olabilir. Onu kabul etmek lazım. Hani normal günlük hayatta üzerinde Snoopy olan başka bir şeyimiz yok. Yani, düşünecek olursan ama sonuç itibariyle bu tür detayların hepsinin arkasında bir hikaye var. Yani ben arada sırada hala her tarafında patchler olan deri pilot ceketimi giyip dışarı çıkıyorum. Herhalde modası 20 sene önce falan geçmiştir ama hala hoşuma gidiyor. Yani sonuç itibariyle bu da bir detay. Arkasında bir hikaye var. Oraya bir iş için konmuş. Zamanında yaşanmış çok önemli bir olayı temsil ediyor. Arkasında gerçekten özverili bir süreç var. Dolayısıyla bütün bunlar takdire şayan özellikler ve bu tür yaşanmış olayları, unsurları, öğeleri bir şekilde insanın kolunda minyatürize edilmiş bir şekilde taşıması bence güzel. Biri bana sorsa sana anlattığım gibi tıpkı büyük bir zevkle anlatırım. Belki aynı heyecan duymayabilir bence ama benim için önemli bir olay. Ana konumuza dönelim ve saatin arkasındaki bu gerçekten nefes kesici diyebileceğim detaydan bahsedelim. Yani iki tane oynayan parça var. Orada da neler oluyor onu da anlatırsan bize. Şöyle söyleyeyim. Omega'nın içinde 3861 kodlu yeni nesil kurmalı Speedmaster kalibresi var. Kurmalı kronograf kalibre var. Yeni tanıttıkları yeni versiyonda da bunu kullanmaya başladılar. 8 yeni modelle tanıttıkları yeni Speedmaster Professional serisinde bu mekanizma standart hale geldi. Standart hale gelmeden önce birkaç özel modelde kullanılmıştı. Teknik olarak 3 tane özel modelde kullanılmıştı. En yenisi de buydu o modellerden. Lemania 861 ilk Moonwatch'a hayat veren kalibre. Onun en güncel, en rafine hali diyebiliriz. Aşağı yukarı aynı mimariye devam ediyor. Baktığınızda zaten iki makine yan yana gelse işte köprülerinin diziliminden, plakasından, baskısından gayet birbirlerine benziyorlar, anlayabilirsiniz. Bunun özelliği
Arka kapak interaktif bir arka kapak ve üzerinde motifler olan diskler var. Bu diskler saniye ve kronograf fonksiyonlarına bağlı şekilde çalışıyor ve siz kronograf fonksiyonunu çalıştırmaya başladığınızda kapaktaki 2 tane disk birbirinden bağımsız olarak ama belli bir sekans halinde dönmeye başlıyor. Burada arkayı çevirdiğinizde Snoopy GSM yani kontrol modülünün içinde görüyorsunuz ve kronograf çalışmaya başladığında içinde Snoopy olan kontrol modülü tıpkı Apollo 13 görevinde olduğu gibi ayın karanlık tarafına doğru hafif hafif hareket etmeye başlıyor. Evet. O da zaten ortadaki kola bağlı. Kronografın saniye koluna bağlı. Öyle. Başlattığın zaman arkada o da dönmeye başlıyor. Kesinlikle. Bence çok güzel bir detay. Evet. Bu arada tabii dünya da dönüyor burada. Evet, o da dönüyor. O da direkt küçük saniyeye bağlı. O Kesinlikle. zaten devamlı döner herhalde. Evet. Peki şimdi Omega'nın her sene böyle bir esprisi oluyor işte. Evet. Speedy Tuesday'ler oldu, Ultraman vardı, o vardı, bu vardı. Evet. Yani şimdi önümüzdeki sene için sana deseler ki Burak yine Omega ile bağlantılı böyle özel bir şey yapalım. Yani önümüzdeki seneye şöyle bir şeyler yapsaydın ne çıkardı senden? Yani Speedmaster özelinde açıkçası çok yapacak bir şey kaldığını düşünmüyorum. Zaten değil mi? Yani şöyle söyleyeyim. Speedmaster sadece Moonwatch'tan ibaret bir koleksiyon değil. Bicompax dediğimiz 2 subdial kronograflı farklı modelleri de var. Speedmaster'ın geçmişte farklı malzeme deneyleri de oldu. Dark Side of the Moon var mesela. Siyah çok farklı seviyoruz. materyaller Ondan sonra bunu kullandılar. Grey Side, White Side. Grey Side of the yaptılar. Moon var. Bu da çok güzel bir saatti hakeza. Yani açıkçası Speedmaster'da zaten bu sene çıkarttıkları 8 yeni parçadan oluşan koleksiyon da fazla gidecek bir yer kalmadığını bize gösteriyor. Açıkçası 2021 için aklımda Speedmaster özelinde bir tahminde bulunmak zor. Bir şey gelmiyor. Sürpriz olacak eğer bir tane daha özel bir model çıkarsa. Ama bence yani Reinhard Aştıman gerçekten bir dahi denilebilecek bir yönetici. Kesinlikle, evet. O ve ekibi yine 2021'de de özel bir şeyler çıkaracaktır diye düşünüyorum. Evet, 1970'ten 2020'ye uzanan bir hikayeyi Burak'la beraberce masaya yatırdık ve dediğim gibi dünyada birçok kişiden, birçok medyadan önce canlı canlı saati elimize geçirdik, koleksiyonumuza kattık. Peki Burak'cığım çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Bu keyfi de benimle paylaşmış oldum bu arada. Çok sevindim. Benim için çok önemli bir model oldu. Omega Türkiye'ye, oradaki arkadaşlarımıza, hatta Omega'nın kendisine böyle bir saati saat dünyasına kazandırdıkları için çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Daha sık videolar yapıyoruz. Size bunların bildirimlerini göndereceğiz. Bir sonraki videoda tekrar beraber olmak üzere. Şimdilik herkese hoşça kalın diyoruz. Görüşmek üzere.